Frame Generation desteklemeyen her bir oyuna nasıl Frame Generation yapacağınızı şöyle göstereyim. İlk öncelikle size bir açayım. Hotfix'i açmayacağım şu an. Yani HUD sallanabilir. Gördüğünüz gibi FPS'im 60'tan 90'a doğru geldi. Gecikme var mı? Hemen bakalım. Gecikme testi. Yani hissetmiyorum. Şöyle hatta takip edeyim kafasına. Yok yani. Gayet iyi. Hadi şimdi bunu size en basit şekilde anlatayım. Videoda kullandığım mod OptiScaler. Bu uzun süredir güncellenen birçok özellik içeren Frame Generation, DLSS, FSR her türlü özelliği içeren bir mod. Şimdi bu modu en son sürümünü sağ alttan seçip ardından buradan OptiScaler dosyasını indiriyoruz. İndirdikten sonra önümüze böyle bir dosya geliyor. Hatta birçok dosya geliyor. Ama gözünüzü korkutmasın. Oyunun ana klasörünü açıyoruz. Mesela ben GTA 5'te size örnek göstereceğim. Oyunun ana klasörüne burada ne kadar dosya varsa hepsini atıyoruz. Attıktan sonra dosyaları değiştir diyoruz. Ardından bu oyunun bir hile koruması var. Bu yüzden siz bu oyunu açarsanız buradaki dosyaları görüp oyunu açmanıza izin vermez. Bu yüzden Epic Games için şöyle bir ayar yaptım. Şimdi kütüphanenize geldikten sonra şu 3 noktaya basıyorsunuz. Yönet diyorsunuz. Altta başlangıç ayarları var. Bunu aktif hale getirip No Battle Eye. Şöyle No Battle Eye. Bunu da açıklamaya yazarım. Bunu yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra bunun kurulumuna geçelim. Setupwindows.bat diye bir dosya var. Şimdi burayı size açıklamak istiyorum. Bir Excel dosyası başladığında yanında aktif edilecek varsayılan olarak isimler vardır. Bunlar da onların listesi. Biz burada GTA 5 için hangi dosyanın varsayılan olarak geldiğini bilmiyoruz. Veya bu dosyalar herhangi bir oyunun yanında farklı bir amaçla koyulmuş olabilir. O yüzden biz burada oyunun ana dosyalarını değiştirmeden farklı isimler kullanarak oyunun içerisine enjekte etmeye çalışıyoruz. Şimdi diyelim ki DXG dosyası burada var. Oyunun ana klasöründe var. O zaman buradan farklı bir dosya ismine bakıyoruz. Diyoruz ki acaba WinMM dosyası burada var mı? Bakıyoruz. Mesela yok. Tamam, o zaman diyelim ki WinMM dosyasını seçiyoruz. Seçtik. Ardından bize soruyor ki Nvidia mı GPU'nuz var yoksa Intel mi? Ya da mi? AMD mi? Ben Nvidia kullanıyorum. Nvidia seçtim. Ardından kurulum tamamlanıyor. Oyuna nasıl geçeceğimizi biraz anlatacağım ama ondan önce şöyle bir önerim var. Biz bunu yani OptiFG yani Frame Generation desteğini açmamak için kullanıyoruz. Şu OptiScaler ini diye bir tane dosya oluşturuluyor buraya. Bunu sol tıklayarak açıyoruz. Buradan alttan FG Type Auto seçeneği var. Burada üstten bunu OptiFG yazıyor ya. İsterseniz bunu kopyalayın. Ben elle yazacağım. OptiFG. Tamam mı? Bunu yazıyoruz. Kaydediyoruz. Ardından hemen bir oyuna girelim. Size göstereyim. Şimdi oyunumuza geçtik. Nasıl aktifleştirilir? Insert tuşu var ya. Bu Enter tuşunun sağında. Hani hatta yön tuşlarının üzerinde. Insert tuşuna basıyoruz. Ardından buradan Frame Generation OptiFG seçenekleri burada bir sürü geldi. Mesela şu an kaç FPS alıyorum? 67 açtım. Yani gördüğünüz gibi FPS artıyor. Akıcılık da bakayım. Aynen, akıcılık da artıyor. Ama olay bu değil. Şu an anlatmayı istediğim şey bu değil. Zaten bunu buradan açıyorsunuz, buradan kolayca gösterdim. Ama bak, sol alta bakın. HUD'a bakın. Ne kadar kötü değil mi? Şimdi bu nasıl düzeltilir? Insert tuşuna bir daha basıyoruz. Ardından hotfix'i açıyoruz. Ama açtığımda gördüğünüz gibi kasıyor. Ya bilmiyorum videoda anlaşılıyor ama kasıyor. Ee, Bunun sebebi şudur. Şimdi size bunu göstereceğim. Sebebi şu. Şimdi Show Detected UI dediğimizde bu şudur. Hotfix oyunun HUD'lu yerlerini görür ve oraya frame generation uyarlamaz. Böylelikle siz mouse'u döndürdüğünüzde herhangi bir şekilde orada frame generation olmadığı için bir e, hani oynama, işte sapıtma falan meydana gelmez. Şunu kapatayım, kör oldum. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Hotfix'in seviyeleri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesela 10'da her yeri HUD olarak algılıyor. Neden? Bu mod GTA 5'te iyi çalışmıyor ama diğer her çok oyunda gayet güzel çalıştı. Hotfix'i kapatırsak çok güzel, akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bakın buradan her bir pembe yandığında buradaki sayılar artıyor. Mesela şu çok artıyor. Bakın bunu kapadık, daha az yanıyor. Mesela başka ne artıyor? Bu. Kör olduk. Boş verin arkadaşlar. Burada hotfix kullanmayın, yani kör olursunuz. Burada Extended var. Açarsanız
Evet. Yani her yeri HUD olarak görüyor. Ama sadece bu oyun için geçerli bu. Ama hotfix'i kapatırsanız gayet güzel oynarsınız. Dediğim gibi bu daha beta aşamasında gayet güzel çalışıyor. Hem gecikme olarak hem FPS arttırma konusunda olarak ve birçok kartta geçerli. Direct 12 bakın Solos'a D3 D12 yazıyor ya. Direct 12 destekleyen her kartta geçerli bu modu Direct 12 oyunlarına kurabilirsiniz. Ama oyunda en azından bir FSR açmanız lazım veya DLSS açmanız lazım. Haberiniz olsun. E, Bir tane daha oyun deneyeceğim. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Son oyunum da buydu. Aslında Hitman World of Assassinations deneyecektim. Yorumda biri istemişti fakat çalışmıyor. Yani bütün ayarları yaptım. İçine girdim. OptiFG'yi seçtim. Kapadı başladım ve maalesef oyun açıldığı anda böyle kapanıyor. Dediğim gibi mod da çok erken safhada. O yüzden geliştirme ilerledikçe ben deneyeceğim. Hatta beta versiyonları var. Onlar için de video çekebilirim. Daha da iyileştirmişler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler.